Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakadan başlamalı yazlık bluz çalışması yapacağız. Öncelikle iplerimden bahsetmek istiyorum. Burada iki farklı iple iki farklı beden olarak çalıştım. Hatta bir tane daha bluz çalışmasını tamamen bitirdikten sonra söktüm. Aslında bu bluz çalışmasını 3 tane yapmış oldum. Şimdi burada kullanmış olduğum iplerim Almanya'daki koton iplerden ince bir yapıya sahip. Yani 100 gramda 340 metre uzunluğuna sahip. O şekilde hatırlıyorum. Almanya'daki iplerden. Alize Diva'dan bir tık kalın bir koton ip. Alize Cotton Gold'dan da bir tık ince bir koton ip. Yani ikisinin arasında bir incelikte. Dolayısıyla sizlere tavsiyem örgüden anlayan arkadaşlar istediği iplerle zaten rahatlıkla ayarlayacaktır. Burada sadece önemli olan arttırmaları nasıl yaptığımız ve modelin sıralaması. Şimdi örgüye yeni başlayan arkadaşlar lütfen benimle aynı ipi aynı tığ numarasını kullanarak örerse arada belki 1-2 santimetre büyük ya da küçük olacaktır elinizin yapısından dolayı. Şimdi burada bakın Alize Cotton Gold'la örmüş olduğum bluzum large bedene uygun oldu. Medium large beden aynı sayılarla aynı şekilde örmesini tavsiye ediyorum. Sadece large bedende çok dökümlü değil, çok dar da bir bluz olmadı. Olması gerektiği gibi oldu. Şöyle hemen ölçüleri vermek istiyorum. Şimdi large beden için göğüs genişliğiniz 106 ise çok dökümlü olmadan ve aynı zamanda dar olmadan size olacaktır. Yani 106 genişliğindeyse. Şimdi buradan ölçtüğümüz zaman 53 santimetre geliyor. Yani tam 106 santimetre biraz böyle esneme payı olarak 107 santimetreye kadar çıkabiliyor. Üzerinize giydiğiniz zaman farklı. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman farklı bir sayı elde ediyoruz. Ama dediğim gibi Alize Cotton Gold'la hemen tığ numaralarını da vermek istiyorum. 3,5 ve 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizlere de tavsiyem 2 tane tığ numarası kullanarak örerseniz daha iyi olur. Aynı zamanda ben her zaman tığ numaralarını gördüğünüz gibi tulip tığlarımın üzerinden veriyorum. Farklı markalardaki tığ numaraları mesela 3,5 milimetre daha kalın düşüyor olabilir ya da 4 milimetre tulipe göre 4,5 milimetre olarak düşüyor olabilir. Genel olarak daha kalın düşüyor. O yüzden bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Yani sizin farklı markalarda tığlarınız varsa o zaman 3,5 yerine 3, 4 yerine 3,5 da kullanabilirsiniz. Fakat santim hesaplarını vererek ilerlediğimiz için tığ numaranızın nasıl düştüğünü yani santim olarak yakın bir santimde ilerleyip ilerlemediğini görebilirsiniz. Şimdi burada yakanın genişliğini size şöyle göstermek istiyorum. Burada yakamızın derinliği 8 santimetre. Şöyle ölçtüğümüz zaman şuradan bakın buradan genişliği de 27 santimetre. Derinlik de bu 27 santimetreye ek olmuş oluyor aslında. 8-9 santimetre derinliğimiz var. Şimdi diğer bluz çalışmasında hemen ona da bakalım. Aynı sayılarla başladım burada. Aynı sayılarla başladım. Gördüğünüz gibi yakanın genişliğindeki farkı görüyorsunuz. Yani Alize Diva ile başladığınız zaman en fazla eliniz gevşekse bu kadar bir genişliğe sahip olacaktır. Ya da biraz daha küçük olacaktır. Alize Diva ile başlarsanız ona göre size videonun içerisinde bilgiler veriyor olacağım. Fakat şu anda kullanmış olduğum ip Alize Cotton Gold olduğu için en çok bu ipin üzerinden bilgiler vereceğim. Çünkü her ipe göre bilgi vererek ilerlediğim zaman burada anlatımda karışıklıklar olabiliyor. Şimdi burada yine aynı sayılarla başladım. Bir tık ince demiştim. Alize Cotton Gold'dan biraz ince bir ip 3 milimetre tığ kullanarak ördüm. Burada 3 milimetre kullandım. Burada ise 3,5 milimetre tığ ile başladım. İpim de biraz kalın olduğu için bu kadar bir farkımız oldu. O yüzden size tavsiyem X large, XX large bedenlerde örmek isterseniz Nako Calico'nun koton ipleri var. Onlar Alize Cotton Gold'dan da kalın ipler. Yani 4 milimetre ile başlayıp 4,5 milimetre ile devam edebilirsiniz. Tabii ki arttırmaları biraz daha fazla yapacağız. Fakat biraz arttırması sıkıntılı bir model çalışması oldu. Fakat ipinizde kalın kullanarak daha da çünkü delikli bir model olduğu için tığ numaranızı büyüterek yine hafif bir bluz elde edebilirsiniz. Yani şu iki bluz arasında gerçekten çok büyük farklılık yok. O yüzden büyük bedenler Nako Calico gibi yani metre uzunluğu 100 gramda 240 metre diye hatırlıyorum. 240 metre uzunluğu burada fark edecektir. Daha kolaylık sağlayacaktır. İkinci olarak da zaten arttırmaları model anlatımını yaparken anlatacağım. Şimdi buradaki ön anlatımları lütfen atlamayın. Çünkü örmeye devam ederken de bir adım sonrasını görebilmenizi sağlayacak. Bu başta anlattıklarımla ilerlemek daha kolay olacak. Şimdi burada
38 beden için ördüğüm bluz çalışmasının ölçüleri, yani burada kol altından bedenin genişliği 90 santimetre oldu. Şurada hemen omuz genişliğini vermek istiyorum. Yine belki sarma koton ipler kullanabilirsiniz. Bakın burası 48 santimetre genişliğinde. Bu kısımda şöyle, burası da bakın bu haliyle 40 santimetre ama üzerinize giydiğiniz zaman 45 santimetre. Çünkü şu anda masada duruşundan dolayı 45-45 90 santimetre genişliğinde, yani 36 ve 38 beden için bu şekilde örebilirsiniz aynı ölçülerde. Yani 90 santimetre, 45 artı 45 ve yakanın genişliği de bu şekilde olursa rahatlıkla 38 beden ve 36 bedene olacaktır. Evet, şimdi hemen şu bluzumu kaldırıyorum ve yine 38 beden örmek isterseniz de aynı ipi kullanabilirsiniz. Çünkü arttırma sayımızı 38 bedende düşürüyoruz. Çok fazla arttırma yapmıyoruz. O yüzden yine bu iple örerseniz de biraz daha dökümlü, yani aynı sayılarda örerek biraz daha dökümlü bir bluz elde edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kolları uzatabilirsiniz. Modeli devam ettirmeye müsait. Ve şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın burada beden ayrımını yaptıktan sonra hiç arttırma yapmadan ilerledim. Burada tığ numaramı değiştirdim. Yani yarım milimetre büyük kullandım. Burada şöyle göğüsten itibaren rahatlık, biraz daha üst bedene göre daha rahat olabilmesi için burada tığ numaramı yarım milimetre büyüttükten sonra hiç arttırma yapmadan devam ettim. Şimdi burası tam etek üstü, yani kemer üstü uzunlukta oldu. Buradan itibaren uzatabilirsiniz. Bir model daha uzatabilirsiniz. Ya da elbise yapmak isterseniz burada bir kez arttırma yapıp belirli bir yere kadar ördükten sonra belki bir kez daha arttırma yaparak uzun bir elbise ya da kısa bir elbise olarak da tamamlayabilirsiniz. Yani çok güzel ilerliyor. Elbise olarak da rahatlıkla devam edebilirsiniz. Şimdi benim zamanım olsaydı ben de elbise olarak tamamlamayı çok istedim gerçekten. Çok az ip kullandım. Bu haliyle hemen size şöyle boyunu da vermek istiyorum. Bu haliyle 150 gram ip kullandım. Large beden için ördüm. Uzunluğumuz 45 santimetreye yakın olmuş. Genişliğimizi zaten 52 santimetre olarak vermiştim. Kol altından 52 santimetre. Şurada hemen omzumuzun genişliği de şöyle. Burası da 50, şöyle yapıyoruz. Evet, 58 santimetre olmuş. Sizler de bu ölçülere paralel olarak ilerleyebilirsiniz. Yalnız şu kol altında birleştirmeyi yaptığımız zaman şöyle biraz esneterek ölçün. Çünkü bu hali, benim vermiş olduğum bu ölçüler ütü yapıldıktan sonra veriyorum bu ölçüleri. Ütüyle çünkü 1-2 santimetre daha açılıyor veya boyu uzuyor. Bunu da hesaba katabilirsiniz. Evet, şimdi hazırsanız şöyle bu ipimizin şöyle size renk kodunu da vermek istiyorum. Bakalım. Şuradan hemen, şurada sanırım, evet, renk kodu Cotton Gold Batik 5970 renk kodumuz. Aynı ipi kullanmak isterseniz. Şimdi son olarak küçük bir örnek çalışması üzerinde anlatacağım. Burada bu kadar büyük bir yakayla başlamayacağım. Lütfen endişe etmeyin. Çünkü buradaki bütün sayıları size vereceğim. Burada sadece önemli olan modelin sıralamasını nasıl yapıyoruz ve arttırmaları nasıl yapıyoruz. Diğer kalan bölümleri zaten burada bitmiş olan bluzumuz var. Bunun üzerinde bütünü rahatlıkla görebileceksiniz. Yani buradaki model sayımızı ya da genişliği baktığınız zaman bütünü görebileceksiniz. Ben küçük bir yakayla başlayıp buradaki model sıralamasını ve arttırmaları göstereceğim. O yüzden bana lütfen yorumlarda büyük bir bedenin üzerinde örseydiniz gibi yorumlar yapmayın. Gerçekten bunun için zamanım yeterli değil. Bütün bilgileri de ayrıntılarıyla veriyor olacağım. Evet, hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Bluzumuza başlarken ben örnek çalışması için yine Alize'nin Cotton Gold ipini kullanıyorum. Özellikle bu ip üzerinden anlatacağım. 38, 40, 42, 44 beden aynı sayılarla başlayabilir. Yani 36 bedenden itibaren, 38 dedim ama 36 bedenden itibaren 44 beden dahil olmak üzere aynı sayılarla başlayacağız. 3,5 milimetre tığ kullanıyorum başlangıçta. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğine attım. 1, 2, 3 zincir, hemen bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen şu iki ilmeğin altından son topladığımız buradan bir ilmek aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım.
1, 2, 3 zincir. Hemen şu son toplamış olduğum 2 ilmeğin altından tığımı geçiriyorum. Buradan bir ip aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte bu şekilde topladım. Bu şekilde toplamda 45 boşluk olacak şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi ben örnek çalışması için daha az yapacağım. Şöyle son kez göstereceğim. 3 zincir. Tekrar buradan aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Evet, şöyle saydığımız zaman 45 tane boşluğumuz olacak şekilde başlangıcımızı yapalım. Evet, ben örnek çalışması için toplamda 21 tane boşlukla başlıyorum. Sizler dediğim gibi 45 boşlukla başlayacaksınız. Burada toplam sayımız 3'e bölünen sayılar olacak. Yani buradaki boşluklarımızın sayısı 3'e bölünen sayılar olacak. Fakat beden büyüdüğü zaman ya da ince ipler kullandığınız zaman artı 3 ekleyerek her seferinde büyüttüğümüz zaman sayılar tam denk gelmiyor. Şimdi başlangıçta önemli değil. Bu başlangıçta 3'ün katları olarak başladığımız zaman şu kısımlardaki yelpaze modelimiz belli bir sayıda artış gösteriyor. Buraya kadar yapmadığımız zaman bölerek, yani sayıyı 3'e bölerek kaç tane yelpaze modeli elde edeceğimizi bulabiliyoruz. Fakat bu birinci modelden sonra ikinci model arasında arttırma yaptığımız zaman örmeden bu sayıyı hesaplayamıyoruz. Çünkü her artışta farklı boşluklar olarak ilerliyor. Düzenli bir artışla ilerlemiyor. Yuvarlak robo olduğu için bu şekilde ilerliyor. Yani biz burada 45 tane boşlukla başladığımız zaman burada 15 tane yelpaze modelimiz oluyor tek sayıda. Fakat altta hemen şurada bir tane daha arttırma sıramız var. Burada arttırmamızı yaptıktan sonra boşluk sayımız 60'a çıkıyor. Başlangıç 40, ikinci arttırma boşluk sayımız 60'a çıkıyor. 60'a çıktığı zaman düzenli bir sayı elde edebiliyoruz. Çünkü 60'ı 3'e böldüğümüz zaman 20 tane yelpaze modelimiz oluyor. Ve ikinci arttırmadan sonra buradaki sayının çift sayı olması gerekiyor. Yani boşluğun sayısı değil, boşluğun sayısı tek oluyor. Yani 3'ün katları oluyor. 3'ün katlarını elde ettikten sonra da model sayımızın çift sayı olması gerekiyor. Bakın burada 15 tane yelpazemiz varken burada toplamda 20 tane yelpaze modeli elde ediyoruz. Dolayısıyla bunu ince iplerle ördüğümüz zaman arttırmayı farklı yapmamız gerekiyor. Şimdi burada dediğim yani 44 beden dahil olmak üzere aynı sayılarda başlıyoruz. Sadece Alize Diva ile başlarsanız 45 artı 3 boşlukla başlıyoruz. Şimdi ben 45 artı 6 boşlukla başladım. Sayılarda çok zorlandım. Bunu denedim. Yani 45 artı 6 boşlukla başlamayın. Yani 2 model genişletmeyin. Bir model genişletin. Bunu denemedim. Bu şekilde genişlettiğimiz zaman buradaki arttırmamızda olan fazla veya eksik gelen boşluğu buradaki yelpaze sayımızı nasıl çift sayıda elde edeceğimizi buraya geldiğim zaman, yani şu arttırma yerine geldiğimiz zaman anlatacağım. Sadece Alize Diva için geçerli bu. Bunun dışında 46-48 beden için başlayacaksanız yine burada 45 artı şu yuvalardan bahsediyorum. 45 artı 3 yani 48 boşlukla başlamanız yeterli. Daha fazla başlamanıza gerek yok. Yani 46, 48, 50 beden içinde burada benim kullanmış olduğum ipim ve tığ numaramla 48 boşlukla başlayın. Ben 48 boşluğu denemedim. Ben 51 boşluğu denedim. Tam denk gelmedi ama sizler tam denk gelmese de nasıl ilerleyeceğimizi yine arttırma sıramızda anlatacağım. O yüzden Alize Cotton Gold ile 46, 48, 50 beden olarak ilerliyorsanız burada 48 tane boşlukla başlamanız gerekiyor. Şimdi farklı farklı bedenlere göre boşluk verdiğim için kafanız karışmasın. Herkes kendi bedenini duyduğu zaman zaten o sayıya kilitlenip o şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, ben örnek çalışması için 21 tane boşluk yaptım. 21'i 3'e böldüğüm zaman toplamda 7 çıkıyor. Demek ki 7 tane yelpaze modeli elde edeceğim. Hemen şöyle devam edelim. Bluzumuz da burada dursun. Çünkü size onun üzerinden de ilerleyerek göstereceğim. Şimdi şöyle bakın, şöyle çevirdiğimiz zaman 3 kere de çıkarak yaptığımız bölüm üstte kalacak. Şöyle düzgün bir şekilde aşağıya doğru düzeltiyorum dönme yapmadan. Hemen şöyle ucunu çevirdim. Şu başlangıç boşluğuna battım. Buradan bir ip aldım. Bu şekilde kaydırma yaparak kapattım.
Şimdi tekrar şu ilk yuvamızın boşluğuna şöyle batıyorum. Buraya kaydırmayla geldim. Yani tığıma ip almadan bir kaydırma yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen yanına bir üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. 2 zincir. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Hemen sıradaki boşluğa yine 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İlk sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle ikincisi, tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa 2 üçlü trabzan. Evet, ilk sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sona geldiğimiz zaman tekrar geliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şöyle son trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Hemen ilk zincirin içine, ilk trabzanın ilk zincirin içine tığıma ip almadan ilkinin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar şu ilmeğimi çok sıkı tutmadan sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa kaydırmayla geldim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle bir üçlü trabzan yaptım. Yine zincirimizle birlikte 2 tane üçlü trabzanımız oldu. İkinci sırayı da aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün boşluklara 2 tane üçlü trabzan, aralarda 2 zincirimiz var. Elinizi çok sıkı tutarak örmeyin. Burada çok hani elinizi böyle zincirlerinizi sıkı sıkı yapmayın. Elinizi biraz rahat bırakın. Çok gevşek de olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci sırayı tamamlayacağız. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Yine başladığım yere geldim. Sonda yine 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde birleştirme yapıyoruz. Tığıma ip almadan ilk zincirin içine battım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar yanındaki trabzanın üzerine bir kaydırma. Boşluğun içine kaydırmayla geldim. Hemen bir zincir çektim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben 21 boşluğun üzerinde sadece örneğin sıralamasını anlatıyorum. Sizler 45 boşluğun üzerinde daha büyük bir daire üzerinde modele devam edeceksiniz. Şimdi burada 3. sırada bakın buraya kaydırmayla geldim. Bir zincir ve bir sık iğne yaptım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Evet, bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi sonda yine 5 tane zincir çektim. İlk sık iğnenin üzerine şöyle batıyorum. Buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Hemen ilk boşluğun içine 6 tane ikili trabzan, baştaki zincirimizle beraber 7 tane trabzanımız olacak. Şöyle dördüncüsü 5, 6, 7. Bakın şu baştaki ilk çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte 7 tane trabzanımız olacak. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi zincir çekmeden bir ip alıyorum. Sıradaki boşluğa 7 trabzan. İkili trabzan olarak yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Şöyle 7. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi zincir çekmeden bir ip alıyorum. Sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan.
Evet, şöyle 7. ikili trabzanımı yaptım. Yine sıradaki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 4 5, hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde trabzanlı boşluklarımızın arasında birer tane boşluğumuz olacak. Şöyle. Bunu ara ara geriye bakarak kontrol edin. Bazen 2 tane yelpaze modelini yan yana yapabilirsiniz. Şu arada bir boşluk unutup o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bunu kontrol edin. Her yelpaze modelimizin arasında bir tane boşluğumuz olacak. Evet, 4. sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son 7 tane trabzanımızı yaptıktan sonra yine sıradaki boşluğa hemen bir sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Son boşluğa bir sık iğne. Şimdi son boşlukta bir sık iğne yaptıktan sonra hemen zincir çekmeden şu ilk zincirin, yani ilk trabzanın ilk zincirine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Bakın sonda da yine modelimizin arasında bir tane boşluğumuz oldu. Şimdi burada kaydırma yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane de şöyle araya gelecek zincirimizi, yani toplamda 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Bir zincir, sıradakinin üzerine yine bir trabzan. Sırasıyla aralarda bir zincir çekerek 7 tane trabzan yapıyoruz yine. Yani yelpaze modelimiz 2 sırada tamamlanacak. Evet, şimdi şöyle 7. trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi arada bir tane boşluğumuz var. Zincir çekmeden hemen buraya bir sık iğne, pardon. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra bir zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir, yine sırasıyla bir trabzan bir zincir şeklinde 7 tane trabzan yapacağız. Burada yelpaze modelinde fazla trabzan yaptıysanız, yani 8 tane yapmış olabilirsiniz. Burada sonuncunun üzerine yapmadan ikinci sırada yine sayıları aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hemen şöyle devam ediyorum. Bir zincir, bir trabzan. Evet, şöyle 7. ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir, aradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincirle devam ediyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bakın yelpaze modelini bitirdim. Yine son trabzandan sonra bir zincir, son boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir ve burada ilk zincirin içine, pardon, burada 3. zincirin, 1 2 3. zincirin, çünkü arada bir tane zincirimiz kalacak. 3. zincirin içinden bir ilmek aldım, kaydırmayla kapattım. Şimdi ikinci trabzanın üzerine kaydırmayla geleceğiz. Bakın bu zincir, bir, ikinci trabzan. Önce boşluğun içine bir kaydırma, hemen trabzanın üzerine bir kaydırma. İkinci trabzanın üzerine geldim. Şu aradaki zinciri karıştırmayalım. Burada 7 tane trabzanımızın ikincisinin üzerine gelmiş oldum. Şimdi bir zincir, trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Arada bir trabzana atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bir trabzan atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Yani sonda bir tane trabzanım kaldı. Sizin burada hata yaptıysanız, 8 trabzanınız olduysa sonda 2 taneyi de bırakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar burada hemen ikinci yelpaze modelinin ikinci trabzanın üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5.
Bir trabzan atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir trabzan atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Sonda bir tane trabzanımız kaldı. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir tane atlıyorum. Yeni yelpaze modelimizin ikincisinin üzerinden devam ediyorum. Evet, sırayı aynı şekilde tekrar edelim. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Hemen sonda yine 5 tane zincirimiz var. 3, 4, 5. Şimdi ilk sık iğnenin şöyle üzerine batıyorum. Buraya yine kaydırmayla bağladım. Evet, şimdi bundan sonraki sıramız arttırma sıramız. Hemen ilk boşluğun içine bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi ben burada hesaplamadan 21 boşlukla başladım. Zaten yakaya başladığınız boşluk 3'e bölünebilen bir sayıysa, 3'ün katlarıysa buradaki yelpaze sayısının tek ya da çift olması fark etmiyor. Burası yaka olduğu için. Fakat ikinci sırada çift sayı olması gerekiyor. Bir arttırma daha yaparsak ya da bir model daha yelpaze modeli yaparsak yine çift sayıda olması gerekiyor. Çünkü ön beden ve arka bedenin üst üste denk gelebilmesi için. Hemen size şöyle bluzun üzerinden de göstereceğim. Şimdi bu aşamada ince iple başlayanlar ya da büyük bedene başlayanlar, yani 48 boşlukla başlayanlar, şimdi burada düzenli bir arttırma yapacağız. Şu görmüş olduğunuz yelpazelerin arasındaki büyük boşluklarda arttırmalar yapıyoruz. Bu arttırma sırasını tamamladıktan sonra aradaki şu boşlukları sayıyoruz. Bu saydığımız boşluklar 3'ün katları olacak. Fakat her 3'ün katı çift sayıda yelpaze modeli vermiyor bize. Tek sayıda yelpaze modeli de verebilir. Yani burada arttırmayı yaptıktan sonra elde etmiş olduğumuz boşluk sayısı 3'ün katları olabilir. Artı bir de bize toplamda çift sayıda yelpaze modeli vermesi gerekiyor. Şimdi 45 boşlukla başladığımız zaman burada düzenli şekilde ilerliyoruz. Yani burada 60 tane boşluğumuz oluyor ilk arttırmamızda. 60 boşluktan 20 tane yelpaze modeli elde ediyoruz. Şimdi sizler yakanın genişliği benim için yeterli derseniz daha büyük bedenlerde X large beden de yine burada 45 boşlukla başlayabilir. Yakanın açıklığı çok küçük değil. Yani 1 santim küçük olur, 1 santim büyük olur bedenler arasında ama yeterli bir genişlik, ama belki omuz bölümü daha geniştir. O yüzden ben size burada fikir olsun diye 45 artı 3 boşluk fazla başlayın dedim. Yani large bedenin üzerindeki bedenler için. Fakat aynı sayıyla da başladığınız zaman, buraya geldiğimiz zaman 60 tane boşluğunuz oldu. Aynı sayıyla başlayınca daha büyük bedenlerin burada arttırmaları biraz farklı yapması gerekecek. Yani ben burada düzenli bir arttırma yaptım. Large bedene kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. 38, 40, 42, 44 beden burada 60 boşluk olarak arttırmamızı tamamlayacağız. Fakat daha büyük bedenler ya da Alize Diva ile daha büyük beden örüyorsanız da yine burada 48 boşlukla başlamanız yeterli. Çünkü ben 48 boşluk yapmıştım Alize Diva ipiyle. Geniş bir yaka oluyor. Çok geniş olmuyor ama normal genişlikte bir yaka oluyor. Çok dar olmuyor. Rahatlıkla 45 48 boşlukla başlayabilirsiniz. Fakat 3 milimetre tığ kullanarak örüyorum ben Alize Diva'yı. Bunu da aklınızda bulundurun. 3 milimetre ile örüyorum. Çünkü Alize Diva'yı takipçilerimden gelen yorumlara göre 1,5 ile 1,75 ile 2 milimetre ile ören var. O zaman santimler farklı olacak. Modelin gidişatına göre modelin mantığını anlatıyorum. Sizler burada artık 3 eklersiniz, 6 eklersiniz, 9 eklersiniz. Buradaki kurulumu o zaman sizin yapmanız gerekiyor. Tekrar edecek olursam, başlangıçta tek sayıda yelpaze olması sorun değil. Fakat daha sonra üst üste gelebilmesi için çift sayıda yelpaze olması gerekiyor. Çünkü burada kol ayrımını yaptığımız zaman birleştirmeleri o şekilde yapıyoruz. Şimdi burada şuraya dönecek olursam, büyük bedenler Alize Cotton Cold kullanarak 45 boşlukla başlarsanız
Burada düzenli artış yapmayacaksınız. Yani ben burada 20 tane yelpaze modeli elde ettim. 60 tane boşlukta arttırmamla 20 tane yelpaze modeli elde ettim. Bu medium, large 38 beden içinde yeterli. Bu ikinci sıramız çünkü bizim model sıramızın. Fakat daha büyük bedenler düzenli arttırma yapmayacak. Burada artı 6 tane fazla arttırmanın olması gerekiyor. Bunun için bu boşluklarda bakın ikişer tane yaparak ilerliyoruz. Her boşluğa bir tane yapıyoruz. İki tek, bir çift olarak arttırma yapıyoruz. Dolayısıyla 6 tane fazladan arttırmamız olduğu zaman 6 tane şu ikili trabzan grubumuzdan fazladan olduğu zaman burada büyük bedenler yani large üzeri bedenlerde 20 değil 22 tane yelpaze modelinin olması gerekiyor. Daha fazla olmayacak çünkü çok fazla yayılma yapıyor, çok fazla açılma yapıyor. Yuvarlak robalar bu şekilde olduğu zaman çok problem olabiliyor. Bir de large beden için de eğer denemek isterseniz burada yine large bedenin dökümlü olsun, bol olsun isterseniz burada yine 45 artı 3 başlayarak sayıları deneyebilirsiniz. Ben 45 artı 6 boşlukla denedim. O zaman çok düzenli olmadı. Onu denemeyin. Yani burada 15 değil 16 yelpaze ile başlayın. Bunu denemedim. Ama 17 yelpaze ile başlamayın. Bunu denedim ve o hata verdi. O yüzden zaten bluz çalışmamı da tamamıyla söktüm. Şimdi burada son kez kafanız karışmasın. Toparlayacak olursak, şimdi biz sizinle large beden ve saydığım bedenler için large bedene kadar burada aynı sayılarla düzenli bir şekilde arttırmayla ilerleyeceğiz. Sadece dediğim gibi large bedenin yani 44 bedenin üzerindekiler şu büyük boşluklarda bunu yaparken göstereceğim. Artı 6 boşluk fazla yapacağız. Burada 20 değil 22 tane yelpaze modelini elde etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi hemen devam edelim. Arttırma sıramızla devam edelim. Umarım anlaşılmıştır. Çok soruyorsunuz. Farklı bedenleri çok soruyorsunuz. Bazen büyük beden için yaptığım modelleri bana 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş için soruyorsunuz. Bunlara cevap veremiyorum. Çünkü büyük beden çalıştığım bir modeli 3 yaş için yani hesaplamam, örmem, bitirmem gerekiyor. Bakın 10 gündür bu iki bluzle çalışıyorum. Bir tane de tamamlayıp söktüm. Gerçekten çok uzun sürdü. Şimdi burada hemen kaydırmamızı yapmıştık. İlk boşluğun içinde 4 tane zincir çektim. Hemen yanına bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 defa ip aldım. Arada yine 2 zincirimiz var. Sıradaki boşluğa 2 üçlü trabzan. Şöyle ikincisi. Tekrar 2 zincir. Şimdi aradaki büyük boşluğa yani her iki yelpaze modelinin ortasındaki boşluğa 2 tane ikişerli üçlü trabzan grubu yapacağız. Şimdi burada 6 tane arttırmak istediğimiz zaman burada 3 tane yapmamız gerekiyor ama her büyük boşlukta 3 tane yaptığımız zaman daha fazla oluyor. Hemen size onu notlarımdan da göstereceğim. Adım adım ilerlemeye çalışıyorum. Ben de anlatırken karıştırmamaya çalışıyorum çünkü gördüğünüz gibi large beden için çalıştım. Kaç tane beden üzerinden sayı vermeye çalışıyorum ve bu çok zorluyor beni. Aynı zamanda kamerayı kontrol ediyorum. Evet, şimdi ilk boşluğun içine 2 tane yaptım. 46, 48 dediğim gibi büyük beden diyeceğim. Bütün bedenleri saymayacağım. Large bedenin üzerinde burada 6 boşluğu yani 6 tane şu ikişerli trabzan grubunu fazla yapmamız gerekiyor. 2 boşluğa 2 tane yapıp şu sırada gelen 3. boşluğa 3 tane yapacaksınız. Şimdi biz her büyük boşluğa 2 tane yaparak ilerliyoruz. 38 beden için bir kez arttırma yapacağız. Yani sadece bu sıradaki arttırma 38 beden için yeterli olacak. Fakat medium ve large beden için 2 arttırma yapacağız. Tekrar 2 zincir çektim. Sıradaki boşluğa 2 üçlü trabzan, 2 tek, bir çift yapıyoruz boşluklara. Tekrar 2 zincir. Bakın aradaki büyük boşluğa geldim. 2 yelpazenin arasındaki büyük boşluğa. Buraya 2 tane ikişerli grup yapacağız. Evet, şöyle ikinci trabzan grubunu tamamladım. Bakın 2 tane
tek yaptım. Bunu large beden için söylemiyorum, karıştırmayalım. Bunu büyük bedenler için söylüyorum. Burada ekstra bir arttırma yapıyoruz. Large bedene kadar normal arttırmamızı yapıyoruz. Fakat large bedenin üzerindekiler yakayı hem büyük başladıysa, yani bir model büyük başladıysa da başlamadıysa da bu şekilde arttırma yapıyoruz. Ama 45 ile başladıysanız daha düzenli olur. Çünkü 45 ile başladıysanız ben hesaplamamı yaptım büyük bedenler için. Sadece burada 20 tane yelpaze değil, 22 tane ile bitirebilmek için bu iki boşluğa çift, üçüncü boşluğa 3 tane trabzan grubu yapacağız. Sürekli tekrar ediyorum çünkü hep kaçırabiliyorsunuz. Ayrıca yabancı arkadaşlar da altyazıyı kaçırabiliyor. O yüzden aynı şeyi birkaç kez tekrar ediyorum. Lütfen örgüden anlayan arkadaşlar biraz videoyu hızlandırma yaparak izleyebilirler. Hemen 1.25 hızda ilerleyebilirsiniz. Evet, şöyle yine 2 tek yapıyorum. Buraya bir tane çift yapacağız. Büyük bedenler artık 3. büyük boşluğa 3 tane ikişerli trabzan grubu yapacak. Evet, büyük bedenler umarım örgüye başlamadan bu bölümleri önceden izlerse daha rahat ilerleyebilir. O zaman ikinci kez izleyerek sayıları da aklında tutabilir. Evet, şöyle ben yine 2 tane ile devam ediyorum. Çünkü ben kendi bedenime göre ilerliyorum. Sizler 3. boşluğa büyük bedenler 3 tane ikişerli grup yapacaksınız. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Büyük boşluklara 2 tane, diğerlerine tek olacak şekilde trabzanlarımızı yapalım. Aralarda 2 zincirimiz var. Başladığım yere tekrar geldim. Bakın sonda büyük boşluğumuz olduğu için yine sonda 2 tane ikişerli trabzan grubu yaptım. Son olarak 2 zincir ve burada ilk zincirin içine şöyle battım, kaydırmayla kapattım. Sıradaki trabzanın üzerine yine bir kaydırma, ilk boşluğun içine bir kaydırmayla geldim. Şimdi hemen ikinci sırayı gösterip size sayılarla ilgili bilgi vereceğim yine. 4 zinciri çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen yanına bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa yine 2 üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa 2 trabzan. Aynı şekilde bu sıraya devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman large beden için anlatıyorum. Benimle aynı sayılarla başlayan arkadaşlar için anlatıyorum. Şu ilk sıradaki boşluğumuzun şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde saymaya devam ettiğimiz zaman 60 tane boşluğumuz var. Yani ben 45 boşlukla yakada başladım. 15 tane yelpaze modelini elde ettim ve ilk arttırmamı yaptığım zaman düzenli bir sayı elde ettim. Çünkü 60'ı 3'e böldüğümüz zaman toplamda 20 sayısını buluyoruz. Yani 20 bize 20 tane yelpaze modelinin olduğunu gösteriyor 60'ı 3'e böldüğümüz zaman. Fakat bu sayı 21 çıksaydı tek sayı olacaktı. O şekilde ilerlemeyelim diye, yani çift sayı olsun diye diğer bedenler biraz büyük başladığı zaman buradaki boşlukları sayıyorsunuz. 66 tane olduğu zaman 22 tane yelpaze ile devam etmiş olacaksınız large bedenin üzerindekiler. Yani large bedenin üzerindeki arkadaşlar yine 45 ile başlayacak. Burada ekstra 2 tane yelpazeyi large bedene göre arttırma yapmış olacak. X large, XX large için burada 22 tane yelpaze modelinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda da yine başta söylemiş olduğum gibi Nako Kaliko gibi 100 gramda 240 metre uzunluğuna sahip iplerle ve 4 milimetre ile de örmeniz yine fazla olmaz. Çünkü bu yuvarlak robada ilerlerken fazla arttırma yaparsak aşırı bir yayılma yapıyor. Az arttırma yaparsak şu kısımdaki bedenin genişliğini, bakın şu bedenin genişliğini ayarlamak robalı çalışmalarda çok zor oluyor. Çünkü bazen burada kolun genişliğini ayarladığımız zaman bedenin genişliği az kalıyor.
Bedenin genişliğini tam istediğimiz genişliğe kadar ördüğümüz zaman bu defa kol olduğundan fazla büyük oluyor. Bu yüzden robolu modeller zaten çok zor ilerliyor. Anlatım yapılırken de bütün ayrıntılar verilmediği için robolu modelleri her zaman kuramıyoruz. Ben örgüden anladığım halde gerçekten 3 tane bluz ördükten sonra size bu bilgileri veriyorum. Dolayısıyla burada bu yüzden ince ince hesaplayarak, ince ince anlatarak ilerlemeye çalışıyorum. Evet, burada şimdi biz ikinci sırada large beden olarak bu şekilde devam ediyoruz. 45 ile başlayıp large bedenin üzerindeki diğer bedenlerin hepsi 6 tane boşluk ekleyecek büyük boşluklara. Toplamda boşlukları saydığı zaman 66 tane boşluk olacak. Peki 45 ile başlamadıysanız, yani Alize Diva gibi ince bir iple başladıysanız veya sarma bir koton ipiniz var, o da biraz ince olabilir benim diğer gri renkli bluzda olduğu gibi. Burada 3 tane fazla, yani 48 boşlukla başladığınız zaman burada 15 değil 16 tane yelpazeniz olacak. Fakat ben bu üzerindeki sırayı örmediğim için kaç boşluğa sahip olacağını hesaplayamıyorum. Yani bunu farklı modellerde daha önceden şu kadar örersem şu kadar boşluk olur diye hesaplayabiliyoruz ama bu modelde hesaplayamıyoruz. Dolayısıyla burada 16 tane yelpazeniz olduğu zaman şu arttırma sıranızı hepsine ikişer tane yaparak arttırmanızı yapın. Üçerli arttırmayı yapmayın. Bu sadece 45 tane başlayan için geçerli. Burada yani büyük bedenler için 2 tane sayı veriyorum size. Birisi ince ipler için ya da kalın ip kullanıp yine daha büyüktür belki bedeni. Belki 52'dir, 56'dır bilemiyorum. Bunu ölçerek ilerleyecek, mantığını anlatıyorum. Dolayısıyla burada sayısını bilemediğim arttırma boşluklarını saydığınız zaman biraz önce nasıl 60'ı 3'e böldüğümde 20 sayısını elde ettim. Çift bir rakam. Yani 17 değil, 19 değil, 21 değil, 23 değil, 20, 22 olabilir, 24 olabilir. Bu şekilde olmalı artışlarımız. Siz de burayı fazla başlayanlar saydığı zaman eğer burada sayınızın tam denk gelmesi için 2 boşluk ya da 3 boşluk gerekirse o zaman bazı bölümlere hani ikisini atlayıp birine 3 tane yaparak o boşlukları tamamlayacak. Hatta şurada örnek vermek istiyorum. Şimdi 3. arttırma sıramızda biz large bedenler, devam edenler 80 tane boşluk elde edeceğiz. 80 boşluğu 3'e böldüğümüz zaman 26 küsür çıkıyor. Küsürlü sayı çıkıyor. Bunu 26'ya netleyebilmek için 2 boşluğu eksilttim. 78'e düşürdüm. Eğer boşluğu arttırsaydım, yani 80 artı 3 yapsaydım ya da 80 artı 6 yapsaydım, o zaman buradaki yelpaze sayımız çok artacağı için, bana 26 sayısı yeterli olduğu için o yüzden 2 tane eksiltmeyi tercih ettim. Bu daha yakın bir rakamdı. Arttırdığım zaman, yani yelpaze için arttırdığımda daha fazla arttırmam gerekiyordu. Dolayısıyla sizler de 45 değil de 48 ile ince iple başlarsanız o zaman boşluğunuzu sayacaksınız. 80 mi çıkar, 66 mı çıkar, 67 mi çıkar? 3'e bölün. Küsürlü sayı çıkarsa bunu tam çıkacak. Yani böyle çift sayı 20, 26, 24 o şekilde ya eksilteceksiniz ya arttıracaksınız. Eksiltmeyi de bu sıradaki arttırmamızda göstereceğim. Yani nasıl eksik yaptığımızı. Çünkü burada nasıl arttırdığımızı anlattım. 2 boşluğa çift, 3. boşluğa tek olacak şekilde yapıyoruz. Evet, asıl amacım aslında large bedeni anlatmak. Çünkü large bedeni 38'den large bedene kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Sadece 38 beden bir kez arttırma yaparak devam ediyoruz. Bir daha arttırma yapmadan devam edeceğiz. O yüzden diğer bedenler lütfen örgüden anlayan arkadaşlar ilerlesin. Yeni başlayan arkadaşlar 48 bedene ya da 52 bedene bu sayıları hesaplayarak ilerlemesi gerekiyor. Evet, şimdi ben bu sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Son sırayı tamamladım. Her zamanki gibi burada ilk zincirin içine kaydırma yaptım. İkinci trabzanın üzerine kaydırma ve ilk boşluğun içine de kaydırmayla geldim. Şimdi ben örnek çalışması içinde hiç hesaplamasını yapmadığım bir sayıyla başladığım için
Burada 21 tane boşlukla başladım. 7 tane yani tek sayıda yelpaze elde ettim. Şimdi bu son sıranın boşluklarını saydım. Toplamda 28 boşluk elde ettim. Aslında size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada 48 boşlukla başlarsanız burayı nasıl hesaplayacağınızı anlatıyorum. Şimdi buradaki sayıları da bilmiyorum. Toplamda 28 boşluk oldu. 28'i 3'e böldüğüm zaman 9 küsürlü rakamını aldım. Yani 9 tam değil, 9 küsürlü rakam aldım. Dolayısıyla buna 2 ekledim. 28'e 30 oldu. 30'u 3'e böldüğüm zaman 10 sayısını elde ettim. Yani 10 tane yelpaze olacak. Hem çift sayı hem tam sayı. Dolayısıyla burada şimdi benim 7'den 10'a çıkacak yelpaze sayım. Bu şekilde ilerliyoruz. Eğer biraz önce gösterdiğim gibi 30 da tam bölünmeseydi belki 2 eksiltecektim tam olabilmesi için. Çünkü çıkan sayının da dediğim gibi çift olması gerekiyor. 10, 12, 14, 16, 18 gibi. O yüzden bunlara da dikkat ediyoruz. Şimdi ben burada 10 tane yelpaze ile devam ederken sizler 20 tane yelpaze ile bu 60 boşluğa 20 yelpaze ile devam edeceğiz. Aynı sayıyla başlayıp daha büyük beden örmek isteyenler burada 22 yelpaze ile devam edecek. Bunu da söyledim. 2 boşluğa çift, bir boşluğa tek yaparak 6 arttırma yaparak 2 tane yelpazeyi fazladan eklemiş olacak. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şimdi modelimiz artık kendini tekrar edecek. Burada her sırayı göstermeyeceğim çünkü ikinci arttırma sıramıza devam edeceğiz. Şimdi burada biz şu ilk sıradayız. Boşlukları oluşturduğumuz sıradayız. Hemen başlangıcı göstereceğim. Daha sonra burada trabzanları yaptığımız sıralarla devam edeceğiz ve arttırma sırasına başlayacağız. Şimdi hemen burada hızlıca size şöyle bir zincir çektim. İlk boşluğun içine kaydırmayla geldim. Bir zincir, bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Modelimizi yeniden kuruyoruz. 4 ve 5 tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi 38, 40, 42, 44 beden aynı şekilde devam ediyoruz. Ve 5. Evet, sırayı tamamladım. Son kez 5 tane zincirimi çektim. Yine ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Yine boşluğun içine bir kaydırma. Biraz daha ortaya gelebilmek için şöyle ikinci zincirin içine de bir kaydırmayla geldim. Pardon. Burada trabzanlı sıraya başlayacağımızı zannettim. Şimdi burada yelpaze sırasına başlayacağız. İlk sık iğnenin üzerine kaydırmamı yaptım. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. İlk boşluğun içine 6 ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizle beraber 7 tane trabzanımız olacak. 2, 4, 5, 6 ve 7. Artık burayı biraz hızlı ilerliyorum. Çünkü ikinci kez yapıyoruz. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan. Evet, tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir tane boşluk yaptım. Bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan. Evet, modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Yelpaze modelimizin ya da birinci sırası da diyebiliriz. Sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, son sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi yine başladığım yere geldim ve burada bir tane boşluğumuz kaldı. 5 tane zincir çektim. Hemen buraya bir sık iğne. Tekrar zincir çekmeden hemen ilk zincirin, ilk trabzanın üzerinden kaydırma yaparak bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek devam ediyorum. Şurada size
örnek çalışmamda 28 boşluğu 30 boşluğa tamamlayacağımı anlatmıştım. Fakat burada arttırma yapmayı unutmuşum. Dolayısıyla ben de bu sıraları söktüm. Tekrar burada son 2 boşluğun içinde 3'er tane bu şekilde trabzan grubunu yaptım. Burada ben örnek çalışmama göre burada 30 boşluğu elde etmiş oldum ve yelpaze modelim toplamda 10 tane oldu. Yani bunu tekrar tekrar anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Yani 45 ile başlasanız da burada büyük bedenler, large üzerindeki bedenler burada bu arttırmayı 6 tane olacak şekilde yapacak. 6 tane üçerli grubunuz olacak. Bunu da tabii ki aralarda 2 tane ikişerli grubunuzdan sonra bir tane üçlü trabzan grubunuz olacak. Tekrar 2 tane ikişerli grup. Bu şekilde 60 boşluğun üzerinde, yani burada denk geliyor 6 tane boşluk. Bunun dışında tabii ki sizler farklı iplerle, farklı bedenlerde daha dökümlü yapmak istersiniz. Sizler de benim gibi biraz öreceksiniz. Hata yaparak deneyip tekrar söküp o boşlukları ayarlamanız gerekiyor. Evet, şimdi ben kendi bedenimize göre, yani large bedene göre 60 boşluğun üzerinde 20 tane yelpazemiz var. Örnek çalışmamızı da o şekilde söyleyeyim. Şimdi 4 zincir çektim. İkinci trabzanın üzerinden devam ediyorum. Bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. Burada toplamda yine 7 ikili trabzan, aralarda bir zincirimiz var. Hemen şu başlangıçtaki iki yelpazeyi göstereceğim. Şöyle 2, 4, 5, altıncısı, bir zincir ve tekrar bir ikili trabzan. Şimdi bir zincir çektim. Aradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir, hemen trabzanlarla devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Tekrar sona geldim. Şimdi burada bir zincir çektim. Yine buraya bir sık iğne, tekrar bir zincir. Hemen 1, 2, 3. zincirin içine, 4 zincirle başlamıştık. 3. zincirin içine battım ve kaydırmayla bağladım. Evet, şimdi bir kaydırma, boşluğun içine geldim. Bir kaydırma ikinci trabzanın üzerine. Bu şekilde 7 trabzanın ikincisinin üzerine bir zincir çektim. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen burada yine 2 tane trabzana atlıyorum. Ortadaki sık iğne ile birlikte. Hemen ikinci trabzanın üzerinden devam ediyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. 2, 3, 4, 5. Bir atlıyorum. Hemen diğerinin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ikinci trabzanın üzerinden devam ediyorum. Evet, bu sırayı aynı şekilde tekrar edeceğiz. 2 defa modelimizi anlatmış olduk. Şimdi yeni sırada arttırma yapacağız. 36-38 beden arttırma yapmayacak. Sadece bir arttırma. Tabii ki cotton gold'la örerseniz ve aynı tığ numarasını kullanırsanız 36-38 bedene de hafif böyle dökümlü bir bluz olacaktır. Daha iyi olur. Şimdi burada gördüğünüz gibi boşluklarımıza başladık. Hemen şurada notlarımdan bakacağım. Burada ikinci arttırmayı yapacağız. 42, 44, 40, 42, 44 beden için ikinci arttırmaya başlayacağız. İkinci arttırmamız
80 boşluk olarak ilerleyecek. Bu 80 boşluğu 78'e düşüreceğim. Sadece 2 boşlukta 2 tane düşüreceğim. Yani şöyle her ortadaki boşluğa ikişer tane düzenli ilerliyor şu anda benim large beden için yaptığım, yani 40, 42, 44 beden için yaptığımız düzenli olarak ilerliyor. Şimdi burada sadece 2 tane eksilteceğiz. Yine büyük boşluklara ikişer tane arttırma yapıyoruz bu sırada. Sadece arada şöyle burada şimdi sizin 20 tane yelpazeniz olduğu için yani 7-8 tane atlayın. Aradaki büyük boşluğa burada bir tane yapın. 2 tane değil, bir tane. Çünkü bu defa eksiltme yapıyoruz. Yani 3 tane yapmıyoruz. Bir tane yapın. Sonra sona geldiğiniz zaman da burada son boşluğa da bir tane yapabilirsiniz. Ya da bir öncesine bu büyük boşluğun içine sadece bir tane yapıyorsunuz. 2 taneyi eksiltmiş oluyoruz arttırmada. Toplam boşluğunuzu daha sonra bu ilk sırayı yaptıktan sonra toplam boşluğunuzu sayın. 78 tane boşluk olacak ve 26 tane yelpaze modelimiz olmuş olacak. Dolayısıyla burada bu şekilde ilerleyeceğiz. İkinci arttırmayı yapacağız. Şimdi hemen size 38 beden için şuradan göstermek istiyorum. Şimdi 38 bedende ben burada ince iple ördüğüm halde, tabii ki bunu cotton gold'la örerseniz daha da güzel olur. Bir tık daha geniş olur, dökümlü olur. Şimdi burada ben şu ilk arttırmadan sonra arttırma yapmadım burada. Bakın, arttırma yapmadığım zaman her boşluğa yine ikişerli trabzan grubu yaptım. Fakat burada kolun uzayabilmesi için, bedenin buradaki kolun derinliğinin artabilmesi için arttırma yapmadan ilerlerken hem gerginlik oluşmasın hem derinliği ayarlayabilmek için buradaki trabzanların arasında 3 zincir çektim. Burada 3 zincir çekerek ilerledim. Bu ince iple yaptığımız zaten bu bölüme kadar, şuraya kadar 3 milimetre tığ kullandım. Daha sonra 3,5'a geçtim. Şimdi burada hepsinin arasında 3 zincir çektim. Ve burada birinci trabzan sırasını yaptıktan sonra yine her boşluğa bir sık iğne, 5 tane zincirimiz, bir sık iğne. Buraya bir tane daha bu şekilde boşluk sırası yaptım aşağıya doğru uzaması için arttırmadan. Yani tek fark bu. Diğerinde yapmadım. Bu aradaki zincirli sırayı yapmadım. Şimdi burada sizler 3 zincir çekerek sadece buradaki trabzanların arasında 38 beden, 36 beden için anlatıyorum. 3 zincir çekerek, çünkü arttırma yapmıyoruz. Biraz burayı gergin olmaması için 3 zincir yaparak tamamlıyoruz. Daha sonra yeni modele başlarken 38 beden için anlatıyorum. Yine burada bizim 60 tane boşluğumuz var. Çünkü hem buradaki ikinci yelpaze sıramız 20 tane ve buradaki üçüncü yelpaze sıramızda da 20 tane var. Burada sayılar aynı, sadece tığ numaramızı biraz yarım milimetre düşürerek burayı biraz daha rahatlatıyoruz 38 beden için. Burada 38 beden 2 sırayı örecek. Şu anda kaldığımız yerde arttırma yapmadan bu 2 sırayı örecek. Sadece trabzanların arasında 3 tane zincir çekecek. Şu boşluklu sırayı yapmasanız da olur. Dilerseniz yapabilirsiniz. Yani cotton gold'la örüyorsanız yapmadan sadece 2 sırayı burada yukarıda yaptığımız gibi yapabilirsiniz. İnce iple örüyorsanız Alize Diva gibi ya da benim kullanmış olduğum koton ip gibi, o zaman burada her 2 sıranın arasında bir tane daha bu zincirli boşluk sırasını yaparak devam edebilirsiniz. Daha sonra burayı yine tamamlıyorsunuz. Artık burada 2 kere modeli anlattım. 38 beden için arttırma olmadığı için yine burada modele başlıyorsunuz. Bu 3. modeli 20 tane olacak şekilde 38 beden aynı şekilde tamamlıyor. 36'ya da yapıyorsanız fark etmez. Aynı şekilde tamamlıyorsunuz ve daha sonra bu kol ayrımında tekrar görüşeceğiz. Şimdi large bedene gelecek olursak, onu da diğer bluzumun üzerinde göstereceğim. Şimdi burada large beden için, şimdi biz şuradayız. İkinci arttırmayı anlattım large beden için biraz önce. Burada sadece dediğim gibi şu taraflarda değil de ortalarda bir yerlerde yapın, fark etmez, ama şimdi burada 2 tane büyük boşlukta bir tane olacak. Yani sizin bu sıradaki arttırma boşluğunuzun sayısı 78 olacak. Buna dikkat edelim. 78 boşluk olacak. İkinci sıra trabzan sıranızı burada yapacaksınız. Biraz önce 38 beden için anlattığım gibi sadece burada arttırmamız var. 38 bedende arttırma yok. Bu ikinci sırayı yapıp sonra üçüncü kez yelpaze modelini tamamlayacağız. Şu zincirlerin olduğu sırada beden ayrımını yapacağız ve burada şu sırayı tamamladıktan sonra lütfen 4 milimetre tığ ile devam edin. 4 milimetre tığ ile
Biraz burayı hem kol için hem beden için genişletmiş oluyoruz. 4 numarayı benim elim kaldırıyor. Benim elim sıkı değil arkadaşlar. Hem sıkı hem yani her tığın numarasına göre ayarlayabiliyorum. Dolayısıyla sizin eliniz çok sıkıysa 4 milimetre de kullansanız o zaman siz elinizi gevşek tutarak kullanın. Yani eliniz sıkıysa 3,5 milimetre ile örerken de elinizi yine gevşek tutarak örebilirsiniz. Ya da eliniz sıkıysa 4 ile başlayıp 4,5'la da devam edebilirsiniz. Bunlar da alternatif bilgiler. Evet, önemli olan şu genişliği bizim burada sağlayabilmemiz. Burada artırmayı yaptıktan sonra 78 tane boşluğu elde ettikten sonra buradaki yelpaze sayımız 26 olacak. 26 tane olacak. Peki large bedenin üzerinde yaptığımız zaman burada demiştim ki ikinci arttırmada 6 tane boşluğunuz, yani 60 değil 66 tane boşluğunuz olacak. Pardon, burada zaten 80'di, 78'e düşürdük large beden için. Bunun üzerindeki bedenler için burada sizin daha fazla yapmanıza gerek yok. Çünkü şurada zaten arttırma yapıp 20'yi 22'ye çıkartmıştık. Şimdi burayı 22'ye çıkarttıktan sonra siz de hepsine ikişer tane yaparak arttırmayı yapın. Boşluğunuz denk gelmezse, benim burada 80 denk gelmediği için 2 tane eksilttim. Ya da denk gelmezse 2 tane arttırabilirdim. Belki 3 tane arttırabilirdim. Belki 3 tane eksiltebilirdim. Bunu hesap makinesinde buradaki toplam boşluk sayısına göre bölerek buluyorsunuz. Buraya kadar örmeden bunu anlayamıyoruz. Tabii ki diva ipiyle bir tane yelpaze fazla başlayarak yaptıysanız da yine bu ikinci arttırma sırasına geldiğiniz zaman burada hepsine üçer tane yaparak arttırma yaparsanız çok fazla bir büyüklük oluşuyor. İster ince ip olsun ister kalın ip olsun. Dolayısıyla burada çift sayı olabilmesi için belki bir tane eklemeniz gerekebilir. Çift sayı değilse sayıyı, yani hep böyle 3 eksik 3 fazla 2 eksik 2 fazla şeklinde ekleyip çıkartmanız burada gerekebilir. Evet, umarım anlaşılmıştır. Şimdi buraya kadar tamamlayacağız. Sonra beden ayrımını göstereceğim. Benim large bedende burada toplamda 26 tane yelpaze modeliyle tamamladım ve şuradan itibaren 4 milimetre tığ kullanarak, yani 3. yelpaze modelini zincirden sonra 4 milimetre tığ kullanarak devam ediyorum. Yine diğer 38 beden çalıştığım ince iple çalıştığımda da dediğim gibi yine 3. yelpazede burada yarım milimetre tığımı büyük kullandım ve şuralarda da 3 zincir çektim aralarda. Yani bundan sonrakilerde hep 3 zincir çekmeyeceğiz zaten. Sadece burada arttırma yapmadığımız için bu şekilde ilerliyoruz. Evet, buraya geldiğim zaman, yani beden ayrımına geldiğim zaman tekrar görüşüyoruz. Şimdi burada dediğim gibi şurada 4 milimetre tığa geçtim ben. Artık bu son yelpaze modelini 4 milimetre ile yaptım. Şimdi burada kol birleştirmesi yaparken bu sıraya başladığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şurada şimdi zincirli sıralarımıza başlıyoruz. Burada ilk boşluğun içine kaydırmayla geliyorum. Şu anda ben video için 3,5 milimetre ile öreceğim. Çok gevşek olmasını istemedim. Şimdi kaydırmayla geldim. İkinci trabzanın üzerine de yine kaydırmayla geldim. Bir zincir ve ikinci trabzanın üzerine bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, pardon. Şöyle hemen söküyorum. Şimdi ikinci trabzanın üzerine kaydırma yaptım. Boşluğun içine tekrar kaydırma yaptım. Tekrar buraya geliyorum. Üçüncü trabzanın üzerine. Çünkü birleştirmeyi biz tam ortadan yapacağız. Şurada da kontrol edeceğim. Dördüncü trabzanın üzerine kadar kaydırmayla geliyoruz. Evet. Başlangıçta 1, 2, 3, dördüncü trabzanın üzerine gelene kadar bir tane boşluğa biraz ilmeğimizi geniş tutalım. Bir tane de trabzanın üzerine kaydırmayla geliyoruz. Şimdi dördüncü trabzanın üzerine geldim. Bir zincir. Tekrar bir sık iğne yaptım. Dördüncü trabzanın üzerine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum hemen. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Burada yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle 5 tane zincir çektim. Yine burada sıradaki yelpazemizin ilk trabzanını atlayıp ikincisinin üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Biraz ilerledikten sonra size yine göstereceğim nasıl ayırdığımızı. Şöyle 4 ve 5.
Tekrar bir atladım. Diğerinin üzerine bir sık iğne. Hemen diğer yelpazenin ikinci trabzanın üzerine tekrar bir atladım. Yine bir sık iğne. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle başlangıç noktamız, bakın burası. Şöyle kaydırıyorum. Şöyle üst üste getirdim. Şimdi kendi large beden bluz çalışmamda bakın burada bir tane tam, bir tane de yarım, yani şu kolumuzun yan kısmına geleni, yani bu yelpaze modelini katlamış oldum. Sizler de bu şekilde yapacaksınız. Şimdi burada bir tane yarım, bir tane de bütün yelpaze modelimiz görünüyor. Bir de burada yarım başladığımız için şu yarımla şu başlangıçtaki yarım birleşmiş oluyor. Bu örnek çalışmamın üzerinde iki tane yelpaze modelini kol için bırakmış oluyorum. Sizler large beden için, yani kendi örmüş olduğum bluzumda şöyle bıraktım. Bakın şöyle bir tane daha kaydırıyorum. Şöyle göstereceğim hemen. Evet, şöyle kaydırıyorsunuz. Burada bir tane yarım, iki tane tüm, yine burada bir tane yarım, üç tane bırakmış oluyoruz. Yani şu iki yarım. Hemen burayı siz kaydırdığınız zaman, ben şurada işaretleyicilerimi bulacağım. Bakın bunu kendi bluzunuzda bu şekilde yapıyorsunuz. İki tüm, bir tane yarım. Burada da yarıdan başladım. Bunun altına gelen yelpazemizin şöyle dördüncü, bir, şu baştan sayıyorum, zinciri saymayın, dikkat edin. 1, 2, 3, dördüncü trabzanın üzerine şöyle bir tane işaretleyici takın. Bu ilk kolumuzun olduğu yer. Yani kendi yapmış olduğum bluzumda bu şekilde. Large beden için iki tane tüm, bir tane burada yarım var. Bir de bu başlangıcı zaten yarım yaptığımız için toplamda 3 tane. 3 de altta, yani toplam 6 tane yelpaze modelini bırakmış oluyoruz. Şimdi diğer tarafta da yine aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi burada da şöyle kaydırıyorum. Örmeye devam ediyorsunuz. Ya da burayı şöyle işaretledikten sonra, burası da bakın bu şekilde katlanmış oldu. Burada yine iki tane bırakıp şöyle üçüncüsünün üzerinden buraya işaretleyici takıp buraya kadar örebilirsiniz. Alttan da hemen işaretleyici takıp, yani iki kolu da işaretleyerek ilerleyebilirsiniz. İki tüm, bir yarım, bir de burada yarım var. 3 tane olmuş oluyor. Tabii ki büyük beden ördüğünüz zaman burada şu şekilde yarım denk gelmezse, yani yine bu şekilde deneyin. O zaman burada 3 tane tüm, bir yarım, bir yarım da burada kalacak. O zaman siz 6 tane değil, belki 8 tane ya da 7 tane şeklinde ilerleyeceksiniz. Yani burada çünkü kol altına da zincir çekeceğiz. Yine pay vereceğiz kol altına da. O yüzden sizler de 2 tane fazla bırakacaksınız toplam. Toplam 2 tane. Benim 6 tane oldu. Büyük beden örenler 3. arttırmayı yaptıysanız ya da burada arada yelpaze modelini arttırdıysanız, large bedenin üzerinde de burada 6 değil 8 tane yelpaze modeli bırakacaksınız. Hemen şöyle bluzumuzun üzerinden de göstereyim. Büyük olarak bütün daha rahat görebilirsiniz. Bakın burada. Şöyle. Bakın burada bir yarım. 1, 2, burada da yarım. Dördüncü trabzanın üzerinden. Alttaki de o şekilde. Buradan zincirle geçiş sağlayacağız. Şimdi başlangıçta buradan başladım. Şimdi yuvarlak olduğu için kaydırarak başladığımız noktadan devam ediyoruz. Örüp geldiğimiz zaman buradan birleştirme yapıyoruz. Yine burada aynı şekilde yelpazelerimizi bırakıyoruz. Sizin burada bir tane daha şöyle üst üste gelmiş olacak ve bir tane de bu şekilde yarım olması gerekiyor. Şurası 2 değil 3 olacak. Yine burası bu şekilde, yine bu şekilde kalabilir. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi hemen şuradan devam edelim. Şimdi ben örnek çalışması olduğu için tabii ki burada daha küçük bırakacağım. 38 bedenin kol genişliğine de bakalım hemen. Şimdi 38 bedende sıraları anlatmıştım size. Bir kez arttırma yaptım. Yelpaze modelini yaptım. 2 sıra buraları anlatmıştım size. Daha sonra yelpaze modelini yaptım. Burada da birleştirme yaparken bakın 2 tane tüm bırakmışım. Başlangıçta yarım yok. Şurayı ben hata yaptım. Bu benim ilk denememdi. Bu zincirlere takılmayın. Diğerinde gördüğünüz gibi zincirlerimiz yok. Şimdi burada 2 tane üst üste bıraktım. Üçüncüsünden yarım, yine dördüncü trabzanın üzerinden, yani burada 2,5, 2,5, 5 tane kalacak. Yani sizler 6
Yani 7, 8 dedim. Belki yelpaze modeliniz 7'ye denk gelir. Burada olduğu gibi başlangıçta 3, 3, 6, sonra buradaki buçuklarla alttakiyle birlikte 7 yelpazeye denk gelebilir. Evet, unutmadan söyleyeyim, 38 beden için kol altında 10 tane zincir çektim. Bunu aklınızda bulunsun. Şimdi burada hemen birleştirmeye devam edelim. Şimdi ben tabii ki küçük bir örnek çalışması olduğu için şurada bir tane şöyle bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle getireceğim. Şurası çünkü başlangıcımız. Şöyle bir bırakmayacağım. Şöyle. Evet, bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Şuraya hemen işaretleyicimi takacağım. Alttan burada 1,5 hatta 2 tane yelpaze modeli bırakmış oldum. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da şurada da şuraya kadar hemen işaretleyicimi takacağım. Şurada dördüncü trabzanın üzerine. Bunu karıştırmamak için başlangıçta şuraya başladıktan sonra sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, hemen buraya gelelim. Şimdi ben large beden için 16 tane zincir çektim kol altında. Hemen burayı hızlıca bitiriyorum. Sizler buradan itibaren artık şu yelpazenin başladığı yerden itibaren 4 milimetre ile devam edin. Çünkü beden birleştirmemizi ne kadar rahatlatırsak o kadar iyi olacak. Evet, şimdi son 5 tane zincirimi çektim. Bunu çıkartıyorum. Burada bakın 1, 2, 3, 4. zincirin üzerine bir tane boşluğumu yaptım. Tam yarı yarıya olmuş oldu. Şimdi burada ben large beden için 16 tane zincir çektim. Şöyle kontrol edeceğim. Evet, toplamda 16 tane zincir çektim. Siz büyük bedenler için yaptığınız zaman 20 ya da 22 tane çekebilirsiniz. Onu şimdi bu birleştirme sırasından sonra size göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada ben 6 tane ya da şöyle 7, 8 tane zincir çekeceğim. Çünkü bu zaten küçük beden olduğu için. Burada sizler, yani şu bluzumda large bedende 16 tane zincir çektim. Hemen şöyle burada sanırım şöyle çekelim. Evet, şöyle karşı tarafa bakın şöyle düzelttim. 1,5, bir de yarım burada. Hemen alttan şöyle dönüyorum bu tarafa. Buradan yine 1, 2, 3, dördüncü trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Evet, şöyle. Burada dediğim gibi ben 16 tane zincir çektim. Hatta size 18 tane zincir çekmenizi tavsiye ederim. Üzerine trabzan yapıyoruz. Arada bıraktığımız boşlukların denk gelebilmesi için 18 tane çekebilirsiniz. Büyük bedenlerde 22 tane çekebilir. 24 tane çekebilir. Çok büyük bedenlerden bahsediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bir tane atladım. Burayı hızlıca ilerleyeceğim. Evet, işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Hemen bunu çıkartıyorum. Şimdi tekrar bir tane atladım. Dördüncü trabzanın üzerine bir sık iğne. Şimdi burada yine ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanırım burada da 8 tane çekmiştim. Şimdi burada dediğim gibi sizler 18 tane çekin. Ben 16 tane çekmiştim. Hemen şurada karşı tarafta, burada karıştırmıyorsunuz. Zaten başlangıç olan şurada başladığımız, bakın ilk başladığımız boşluğumuzun olduğu yer. Şöyle zincirimizi çektikten sonra buradaki sık iğnenin üzerine nasıl sırayı tamamlarken bu şekilde kapatıyoruz. Aynı şekilde bakın böyle burada geçişimizi yapmış olduk. Şimdi burada hemen boşluğun içine bir kaydırma, bir tane de şöyle ortaya gelmek için zincirin içine batacağım. Çünkü iki defa boşluğa batamıyoruz kaydırma yaparken. Evet, şöyle diğerinin içine battım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincirle devam edeceğiz. Şunu hemen alacağım. Evet, şöyle tekrar gösterecek olursam bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Bakın 5 tane bu zincirlerimizi çekerek yaptığımız boşluklarımızı kolda iptal etmiş olduk. Şimdi bu örnek çalışmama göre de bakın
1, 2, 3 tane. Gördüğünüz gibi bu şekilde denk geldi örnek çalışmasında küçük olduğu için. Şimdi buradan hemen modelimize devam ediyoruz. Burada ilk sırayı birlikte yapacağız. Çünkü zincirlerin üzerine de nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi her zamanki gibi devam ediyoruz. Burada üçlü trabzanlarımız var. Yine arada 2 zincir çekiyorum. Hemen. Çünkü burada birleştirmeyi yaptığımız için burada 3 zincir çekmemiz ya da arttırma yapmamız bedenin genişliğine fark etmiyor. Sadece bu sırada arttırma yaparsanız şu şekilde bir açılma olarak ilerler. Ben o şekilde tercih etmedim. Çünkü burada yine sabit bir genişliğimiz var. Birdenbire burada açılmasını istemedim. Eğer açılma yapmasını istiyorsanız 1-2 model arttırma yapmadan ördükten sonra yapabilirsiniz. Zaten 4 milimetreye geçtiğimiz için şurada bedenimiz de biraz açılarak ilerleyecek. Evet, 2 zincir çektim. Sıradaki boşluktan devam ediyorum. Burada arttırma yapmadığım için büyük boşluklara da yine 2 tane yapıyoruz. Bunu da atlamayalım. Buraya kadar arttırarak geldiğimiz için. Şimdi burada benim large beden için yaptığım sayıları verdim. Burada 78 boşlukla bitirdik. Dolayısıyla burada birleştirmeyi yaptıktan sonra bir boşluk eksik geldi. Yani 50 boşluk oldu. 50 boşluğa bu şekilde trabzanları yaptığımız zaman yeni yapacağımız yelpaze modeli sırası için bir tane eksik geldi. Yani arttırma yapmadım. O yüzden bir tane arttırma yaptım. Sırf bir boşluk tam denk gelebilmesi için. Yani burada birleştirmeyi yaptıktan sonra siz de boşlukları sayın. Eksik gelirse ya da fazla gelirse bir tane eksiltin. Eksiltmeyi kol altında yapabilirsiniz. Burada zinciri fazla atlayarak 2 tane değil 3 tane atlayarak yapabilirsiniz. Çünkü şu boşluklarda eksiltme yaparsanız oldukça büyük açıklık oluşur ve gerginlik olur. Evet, kol altına geldim. Şimdi bu zincir boşluğunun tam ortasına yaptığımız için trabzanlarımızı başlangıçtan başlıyorum. Hemen ilk 2 zincirin içine sırasıyla şöyle birincisine önce batıyorum. Buraya bir üçlü trabzan. Yine arada 2 zincir çektim. Tekrar. Şimdi zincirleriniz tam denk gelmezse burada bir tane kaydırarak başlayın. Yedirme yapın. Yani burada ilkinin değil ikincisinin içinden başlayın. 2 tane atladığımız zaman biraz gerginlik oluyor şu arada ama yine o şekilde de yapabilirsiniz. Bir zincir fazla çekebilirsiniz bu ilk sıra için. Tekrar 2 zincir, çünkü her çift sayı denk gelmeyebiliyor. Yani şu başlangıca ve sona denk gelmesini istiyorum. Çünkü bu arada payımız var. Bu payımız olduğu için burada sayılarımız tam denk gelmediği zaman o zaman farklı oluyor. Bir iki tane atladım. Bakın 2 tane atlıyorum. Şimdi ben 8 zincir çekmiştim. Sonda 2 tane boşluk kaldı. Bunu anlatmak istiyordum. 6 tane mi 8 tane mi kararsız kalmıştım. Denemediğim için. Şimdi sonda 2 tane boşluk kalmasını istemediğim için sadece çünkü 2 tane arttı. O yüzden burada şimdi bu mantıkla kaç tane zinciri çekerseniz çekin burada yedirme yapıyorsunuz aslında. Bir tane atlıyorum. İkincisinin üzerinden başlıyorum. Şöyle hemen ikincisi. Tekrar 2 zincir. Hemen 2 tane atlıyorum. Sonda bir tane kalacak. Bir taneyi kurtarıyor. O yüzden yani ilk başlangıçta ve sonda trabzan grubunun olması gerekiyor. Dediğim gibi denk gelmezse sadece bir tane atlayabilirsiniz. Biraz zincirinizi burada gevşek çekin. Hemen sıradaki boşluktan devam ediyoruz. Şimdi burada artık sıralara devam etmeyeceğim. Çünkü bu ilk sırayı yaptıktan sonra zaten modelimize aynı sıralamayla devam ediyoruz. Yani 2 sıra trabzan sırası. Dilerseniz 3 sıra yapın, dilerseniz 4 sıra yapın. Ben 3 sıra yaptım. Buradan itibaren bu trabzan sırasını 3 sıra olacak şekilde ilerledim. Hemen şöyle burada artık bırakıyorum. Çünkü kol altını gösterdim. Diğer kol altından da aynı şekilde devam edip buraya geliyorsunuz. Ve tekrar birleştirme yapıyoruz. Şu başlangıçta zaten 2 zincir çekip nasıl birleştirdiğimizde birkaç kez gördük. Şimdi
Size hemen diğerinin üzerinde de nasıl devam ettiğimi göstereceğim. Burada sıra sayılarını biraz fazla yaptım. Bakın burada 3 sıra olarak ilerledim arada, çünkü arttırma yapmadım. Dilerseniz yine 38 bedenin üzerinde olduğu gibi 2 sıra yaparak şöyle burada da bakın bir tane 2 sıra bu şekilde yaptım. Bir tane bu şekilde yaptım. Burada 3 zincir çekmiş olabilirim. Belki genişletmek isterseniz bu bölümlerde bundan sonra 3 zincir de çekebilirsiniz aralarda. Şu ilk sıradan itibaren 3 zincir de çekebilirsiniz. Biraz böyle aşağıya doğru açılmasını isterseniz. Ama buradaki açılma şuradaki beden genişliğini etkilemeyecek. Çünkü burası bizim tam kol altı göğsümüzün geldiği yer. Burası olduktan sonra artık aşağıya doğru elbise görünümünde açılarak ilerleyebilir. Sadece 3 zincir çekerek bunu yapabilirsiniz. Ya da bir tane 2 zincir, bir tane 3 zincir. Bu şekilde hafif açılmalarla. Şimdi şurayı size göstermek istedim. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 sıra ama arasında yine zincir boşluklarımızın olduğu ve sonda burada 3 sıra yapmışım. Yani bu hiç fark etmez. Kendi bluzunuzu siz tasarlayabilirsiniz. Farklılık katabilirsiniz. Çünkü beden birleştirdikten sonra problem olmuyor. Burada bir model sırası daha fazla yaptığımız zaman tam, yani kısa olmadan, bu biraz kısa. Burada ben 47 belki 53 santimetre olacak. Tam aslında boyu tam olmuş olacak bluz için. Dilerseniz de yine elbise yapabilirsiniz. Tam basenin başladığı yerde bir arttırma yapıp sonra basenin ortasına gelecektir. Bir arttırma daha yapın. Sonra arttırmadan ilerleyip belki aşağıya doğru bir tane daha açılsın isterseniz bunu artık örerek, nasıl açıldığını böyle kontrol ederek arttırarak ilerleyebilirsiniz. Ya da çok az arttırma yapabilirsiniz. Sadece artı altı boşluk yaparak da arttırma yapabilirsiniz. Çünkü buradaki trabzan sayımız fazla olduğu için belki her boşluğa, yani büyük boşluklara 2 tane yaparak arttırdığınızda belki çok fazla açılma olacaktır. Bunu örerek, sizin de deneyerek görmeniz gerekiyor. Evet, burada anlatacağım bir şey kalmadı. Biz şu anda şu ilk sırayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada arttırmamız yok. Buradan ilerliyoruz. Ben burada 16 zincir tam denk gelmiş mi? Bakın bir zincir başlangıçta bırakmışım. 18 zincir çekerseniz tam denk gelecektir. Biraz daha geniş olacaktır. Daha iyi olur. Bir tık, yani 1 santim fark edecektir. Bence siz burada 18 zincir çekin. O zaman başlangıçta 2 tane bırakmanıza gerek kalmaz. Tam denk gelecektir. Benim burada 4 tane oldu. Sizin de 5 tane ya da 6 tane olabilir, yani hiç sorun değil. Çok fazla da burayı büyütmüyoruz. Burası tam kol altına gelen yer. Bakın zaten yeterli bir genişlik. 2 zincir kurtaracaktır. 18'de tamamlayın derim. Burada 10 tane çektim. Baktınız dar geldi. 12 tane zincirle tamamlayın. Buradaki kol altını bu şekilde. Evet, bluzumuzun anlatımı bu kadar. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Şöyle hemen bunu da düzeltelim. Aslında burada çok fazla beden sayıları verdim. Umarım herkes kendi bedenine göre fikir edinmiştir. Bu şekilde arttırmaları yaparak sizler de güzel bir bluz çalışması yapabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.